Kaç duyumuz var? 5. 5 mi? Belki de bu yaşama dair öğrendiğimiz ilk bilgilerden birisi 5 duyumuzdur. Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma. Aristoteles'ten süregelen bu bilgiyi çoğumuz sorgulamadık. Başka duyularımız var mı? Varsa neler diye düşünmedik. Halbuki Avatar'daki ipler gibi birçok bağlar vardı bizi dünyaya bağlayan. Neyi duyu olarak kabul edeceğimiz hakkında bir uzlaşma olmasa da herkesce kabul edilen 4 duyumuz daha var. Denge duyusu, sıcaklığı hissetme, acıyı hissetme, vücut bütünlüğünün farkındalığı. Örneğin sessiz bir ortamda gözlerinizi kapatıp ayağınızı salladığınızda başkaca bir veriye gereksinim duymaksızın ayağınızın nerede olduğunu bilirsiniz. Yani toplam en az 9 duyumuz var ve bu kadarla sınırlı değil. Nörologların değişen görüşleriyle duyu olarak sayılabilecek birçok algımız var. Açlık veya susuzluk mesela. Derinlik algısı. Bu görmeye dahil edilebilir mi? Peki rüyalarımızda hani o aniden düştüğümüzü hissederek uyandığımızda algıladığımız şey ne? Görüntü ya da his yokken saf derinlik değil mi? Dil, konuşmak ya da anlamak bir duyu mu? Elektriğin kendine özgü o hissi ya da bir tehlike yaklaştığında kanımıza karışan dehşet. Kimi nörologlar 21, kimileri de 33 duyumuz olduğu görüşünde. Kimi bilim insanları da klasik 5 duyuyu özelleştirerek farklı duyulara bölmekte. Örneğin araştırmalarda tatma diye tek bir duyu yerine tatma deneyimini bize yaşatan en az 2 ayrı yol olduğu ortaya çıkmış. Dokunma duyusunu basınç, acı, sıcaklık olarak, görmeyi renk, kontrast, derinlik olarak. Ayrıca duyular yalıtılmış olarak incelenemez. Günlük hayatımızda işbirliği yaparak bize dünya ve nesneler hakkında bilgi verirler. Bir yiyeceği damağınızda ezerken dokusunu hissedersiniz. Ağızda dağılıyor mu, sert mi, yumuşak mı, ıslak ya da kuru mu? Hem kokusunu hem de tadını alırsınız. Kuşlar ya da balıklar dünyanın manyetik alanını algılar ve bu sayede yön bulur. ABD ve Japonya'dan araştırmacılar 4 katılımcıyla yaptıkları deneyde katılımcıların beyninden yayınlanan alfa dalgalarının manyetik alandaki değişikliklerden etkilendiğini gösterdi. Fakat bu manyetik bir algıya sahip olduğumuz anlamına gelir mi? Beynimiz manyetizma verisini nasıl kullanıyor? Henüz bu sorular cevapsız. Tek söyleyebileceğimiz şey bildiğimiz ya da bilmediğimiz onlarca duyumuzun olduğu. Bizimle evren arasındaki bağlar, daha doğrusu evrenin bir parçası olan bizi, büyük evreni rol model almış küçük, özel bir evrencik haline getiren elintiler. Duyularla benzer işlevler gören cihazlar vardır. Dış dünyadaki bilgileri toplayan, işleyen ve ileten araçlar vardır. Bu cihazlar insanların normalde algılayamayacağı verileri toplar ya da duyularımızı genişletir. Kamera, görme cihazıdır. Işığı algılar ve görüntüleri görsel bilgiye dönüştürür. Bu sayede bir görüntüyü ya da bir görüntü dizisini kağıtta ya da ekranda sabitleriz. Uzak mesafeleri yakınlaştırırız. Bir nesneye bambaşka açılardan, farklı ışıklar altında, mikroskobik bir şekilde yakından ya da uydular kadar uzaktan bakabiliriz. Çözünürlüğü artarken boyutları küçülüyor. Hatta cebimize girebilecek kadar küçük kameraları her gün telefonumuzda taşıyoruz. Dünyanın en büyük dijital kamerası Amerika'da. SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda yer alıyor. iPhone 14 Pro'dan 266 kat daha güçlü olan ve büyüklüğü açısından bir arabayla kıyaslanabilecek olan astronomi keşifleri için üretilmiş olan bu kamera 3 ton ağırlığında 160 santimetre lens çapına sahip. Dünyanın en küçük kamerası ise ABD merkezli Omnivision Technologies tarafından üretilen OV6948 adlı kum tanesinden daha küçük olan cihaz. Tıbbi amaçlar için üretilmiş.
0,575 mm'ye 0,575 mm boyutuyla piyasada bulunan en küçük görüntü sensörü dalında Guinness Rekorlar kitabına geçmiş. Mikrofon sesleri kaydeder. Adeta elektronik bir kulaktır. Sesi taşınabilir, üzerinde oynanabilir, yükseltebilir ya da alçaltılabilir bir bilgiye dönüştürürüz. Dokunmatik ekranlar hissetmektir. Bu tür cihazlar bizimle dokunuşlarımızla iletişim kurar. Dünyadaki en büyük mikrofon, Çin'in Şangay kentinde Koros Automotive Co. tarafından üretilen 5 metre yüksekliğinde, 3,1 metre genişliğinde ve 2,3 metre derinliğinde olan Koros Supermic'tir. Dünyanın en küçük mikrofonuysa Bilkent Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği ve fizik bölümleri tarafından sadece 40 mikron çapında üretildi. Bu arada ortalama bir saç telinin kalınlığı 50 mikrondur. Mikron, 1 milimetrenin binde biri demektir. Sanal gerçeklik gözlüğü dengemizle etkileşir. New York Üniversitesi'ndeki fizik tedavi uzmanları, sanal gerçeklik gözlükleri ve basıncı hisseden özel bir minder aracılığıyla denge sorunu yaşayan hastalara yardım ediyormuş. Koku ve tadı algılayıp aktaran bir cihazımız henüz yok. Gerçi kimi üniversitelerde öncül deneyler başarıldı. Mesela Malezyalı araştırmacılar, katılımcıların burunlarına yerleştirdikleri elektrotlarla bazı kokuları beyne iletti. Nane, meyve gibi 10 farklı kokuyu aktarmayı başardılar. Ed Ryan çok, bu deneyin ileride internet üzerinden koku transferini mümkün kılabileceğini söyledi. Duyuların interneti deniyor buna. Yani IOC, Internet of Sense. Ericsson Research'e göre 2030 yılına kadar görme, duyma, tatma, koklama ve dokunma duyularıyla etkileşime giren teknolojilerle tanışacağız. Dijital aroma kavramıyla tanışacağız. Tropik bölgelerde bulunan bir çiçeğin kokusunu ya da uzak bir ülkede yapılan otantik bir yemeğin tadını evde oturduğumuz yerden alabileceğiz. Sinema sektöründe bu denendi. 1960'da teknik görevli Hans Lobe, izleyiciye filmde olup biteni daha etkili bir şekilde yansıtabilmek için Scent of Mystery filmi sırasında salona koku salan Smell-O-Vision sistemini icat etti. Bu cihazın icadından sonra farklı kişiler de bu alanda geliştirmeler yaptı ve son olarak Charles Weiss, salonların havalandırma sisteminden koku yayan Aromarama adında bir cihaz tasarladı. 1950'li yıllara ait olan bu iki cihaz yapıldığı dönemde çok ilgi gördüğü için aralarında rekabet doğdu. Bu projeler kokunun filmin doğru anlarında salınmaması ya da salona eşit yayılmaması yüzünden başarılı olamadı. 2013'ün Temmuz ayında İspanyol mühendis Raúl Porcar, kokuları filmlere, sanal gerçekliğe ve her türlü görsel işitsel deneyime dahil etmeyi amaçlayan bir sistem olan Olurama teknolojisini geliştirerek patentini aldı. Oluşturulan bu cihaz ile duyuların internetinin temelleri atılmış oldu. Eğer kokuyu dijital olarak aktarabilirsek, filmlerin görsel işitsel yanları ile birlikte kokuları da olacak. Hatta belki aroma senaryoları yazılacak. 2020'nin Eylül ayında Facebook, o zamanlar adı Meta değildi, Ray-Ban'ın üretici şirketi Luxottica ile artırılmış gerçeklik gözlüklerini geliştirmek için ekip oluşturmuştu. Kod adı Orion olan akıllı gözlüklerin, akıllı telefonların yerini alacak şekilde tasarlandığı, kullanıcıların çağrı yanıtlamasına, kullanıcılara küçük bir ekranda bilgi göstermesine ve görüş noktalarını sosyal medya arkadaşlarına ve takipçilerine canlı olarak yayınlamasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandığı söyleniyordu. Bu konudaki haberlerin tamamı 3-4 yıl öncesine ait. Metaverse konusunda uğradıkları zararla birlikte bu projeyi askıya almış olabilirler. Kulaklıklar kablolarından kurtuldu. Gerçi ben hala kablolu kulaklık takıyorum, alışmışım. İleride kulaklığa tamamen veda edebiliriz. Akıllı kafa bantları, sesleri doğrudan zihnimize iletebilir.
Hatta dış seslerden tamamen kurtulduğumuz bir dijital ses balonu var edebilir. İçeride şarkı dinleyip, film izleyip telefonla konuşabiliriz. Kimsenin ruhu duymadan. Evreni algılamanın binbir yolunu keşfediyoruz. İcat ettiğimiz cihazlar duyularımızın sınırlarını genişletiyor ve sinestezi yaşatırcasına birbirine karıştırıyor. Bizi mesafeden ve diğer fiziksel kısıtlardan azade kılıyor. Biz insanlar, evrenin içinde ve onun bir parçası olan küçük evrenleriz.